Muazzez'in mutfağından herkese merhabalar. Kanalıma mutfağıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlere çok pratik, lezzetli, az malzemeli, katı yağ olmadan çok güzel bir kurabiye tarifim var. Gelin hep birlikte bu güzel tarifimizi hazırlayalım. Sizlere keyifli seyirler diliyorum. Ben hemen tarifimin yapımına başlıyorum. İlk önce yoğuracağım kabın içerisine 1 adet yumurta, 1 çay bardağı toz şekerini ekliyoruz ve biraz karıştırıyoruz. Güzelce karıştırmamız gerekiyor. Şekeri böyle eritene kadar, yumurtayla homojen bir şekilde karışana kadar iyice karıştırıyoruz. Üzerine 1 çay bardağı sıvı yağ. Sıvı yağını da ekledikten sonra biraz daha karıştırıyoruz. Kullandığımız yumurta malzemeler oda ısısında olursa şekerde daha çabuk eriyecektir. Daha güzel kıvamlı bir hamur olacaktır. Ve üzerine 2 çay bardağı nişasta ekliyoruz. 1 paket vanilin, 1 paket kabartma tozunu da ekliyoruz. Ve ununu yavaş yavaş ilave edip bir kaşık yardımıyla karıştırıyoruz. Ununu yavaş yavaş ilave edip karıştırıyoruz. Unun kalitesine göre, markasına göre değişiklik göstermektedir. Yumurtanın büyüklüğüne, küçüklüğüne göre arkadaşlar değişiklik göstermektedir. Onun için azar azar ilave edip karıştırıyoruz. İlk başta bir kaşık yardımıyla karıştırırsak elimize daha az yapışacaktır. Yoğurması bu şekilde daha kolay olacaktır. Biraz ağırlaştıktan sonra kaşığı çıkartıp artık ellerimizle yoğuruyoruz. Tabii yoğurma makinesi olan onun içerisinde de karıştırabilir. Çok güzel öyle yumuşacık, hatta azıcık ele yapışan bir hamur yoğuruyoruz. Unumuzu bir şekilde ekledik, hamurumuzu hazırladık. Yarım çay bardağı damla çikolatasını da ekleyip güzelce karıştırıyoruz. Toplamda 1 su bardağı artı 2 yemek kaşığı un ekledim arkadaşlar. İlk başta 1 su bardağını ekledim. Damla çikolatalarını da ekledikten sonra artık elimi kurtarabilmek adına yavaş yavaş unu verdim, kullandım. Dediğim gibi yumuşak, elle birazcık yapışan bir hamur hazırlıyoruz. Hamurumuz hazır. Ceviz büyüklüğünde parçalar alıp yağlı kağıt sermiş olduğumuz fırın tepsimizin üzerine bırakıyoruz. Aralarına boşluk bırakıyoruz arkadaşlar. Kurabiyelerimiz pişerken yayılacaktır. Yuvarladıktan sonra biraz avucumuzun ayasıyla bastırıp, avuç içiyle bastırıp güzelce fırına veriyoruz. 170-180 derecelik fırında yaklaşık 15-18 dakika içerisinde kurabiyeler pişecektir. Kesinlikle denemenizi tavsiye ettiğim bir tarif. Kurabiyenizi çok pişirmeyin. Herkesin fırına göre değişiklik göstermektedir. Onu da belirtmiş olayım. Ve gerçekten şahane bir lezzet oluyor. Kesinlikle denemenizi tavsiye ediyorum. Yorumlar kısmında düşüncelerinizi, fikirlerinizi belirtirseniz çok sevinirim. Beğendiyseniz bu tarifi sevdiklerinizle de paylaşabilirsiniz. Kanalıma ilk defa geldiyseniz kanalıma abone olmayı, videomu beğendiyseniz videomu beğenmeyi unutmayın. Bildirim zilini de açarsanız bundan sonra gelecek bütün güzel tariflerden haberdar olabilirsiniz. Kanalımda birbirinden güzel ve lezzetli tarifleri görebilirsiniz. Umarım bu tarifi de dener, çok daha lezzetlisini yaparsınız. Denedikten sonra da yorumlar kısmında yazarsanız çok sevinirim. Başka tariflerde, başka videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Malzeme listenin detaylarını da açıklamaya bırakıyorum. Oradan bakabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.